Yukarı Tokyo Garaj'dan herkese tekrar merhaba. Skyline duruyor oğlum önümde. TTR duruyor oğlum önümde. Yukarı Tokyo Garaj'dan herkese tekrar merhaba. O ne yanak öyle ya? O yaptım sesim şey oldu. O ne yanak? Bal yanak. Bal yanak. Sorma. Arı mı soktu? Hayır, ağzında 5 tane dikiş var şu anda. 5 dikiş mi? 5 dikiş var, çok ağrıyor. 20'lik yaş dişini çekerken bir kırıldı. Kökler içeride kaldı. Ameliyat ettiler falan. Fenayım yani. Bu şekilde video çekmek istemezdim ama bu GTR bu hafta yetişmezse ben yiyeceğim linçi biliyorum. Onun için yetiştirdim arkadaşlar. Evet, Survivor muhabbeti var. Evet, var. Ne, gidiyor musun yani gerçekten? Yani bir kaza bela bir sıkıntı olmazsa gidiyorum. Yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Tabii ki sorunuzun ne olduğunu biliyorum. Benim sorum şu, maaşlarımız yatacak mı sen gittiğinde? Çalışmayacağımız için yani önceden videolarımızı çekeriz ve şey yaparız. Arkadaşlar videolarımız mümkün olduğunca, sağlığım el verdikçe, her şey yoluna giderse video çekip birçok da projeyi ilerletmeye çalışacağım. Benim önceliğim tabii ki buradaki kanalını takip eden izleyicilerim. Stok video geliyor yani, stok çekeceğiz. Hazırlıyorum, şu anda da çalışıyorum. Deli gibi çalışıyorum. Ne gecem var ne gündüzüm var, şu halde bile video çekiyorum. Geçelim Skyline bölümüne. Geçen bölüm Skyline stoplarımızın neye benzediğini görmüştünüz. Şimdi de buna kodlama nasıl aktarılıyor, ne yapılıyor, onun üzerinden geçeceğiz. Ustam sendeyiz. Bunun özel bağlantı şeysi var ama. Evet, bağlantı var. Buradan bağlantımızı takıyoruz. Buradaki işlemciyi görüyoruz. İşlemciyi gördükten sonra buradan daha önceki kodu sıfırlıyorum. Buradan kodu sıfırladığımızda zaten kullanmış olduğumuz PIC 18 devresini gördük. Buradan da animasyonumuzu seçiyoruz ve buradan da yüklüyoruz. İşlem tamam. Bu muydu yani? Evet. Bu kadarcık mı? Ben de yaparım bunu. Bu farklı bir animasyon mu şu anda? Evet, öyle umuyorum. Çünkü hangi kod olduğunu unuttum. Ama büyük ihtimalle bu farklı bir animasyon diye tahmin ediyorum. Hadi bakalım. Çok güzel. Kod yanlış. Bu kod işlenmiş kod değil. Evet, işlenmemişi de göstermiş olduk böylece. Şimdi bir de işlenmişine tekrar bakıyoruz. Test 2 geldi. Yüklüyoruz. Yükledi galiba. Hadi bakalım. Şöyle. Biz bunu görelim. Tamam. Ve açtık aracımızı. Ve kendini kapattı. Sadece halkaları görüyoruz. Çok daha iyi oldu. Bak çok daha iyi oldu ve güzel de çakıyor. 3 kere çakmasına pat pat vuruyor yani bak. Baksana. Evet. Bünyamin ellerine sağlık. Estağfurullah abi. Bak. Bak. Çakması bile çok tek başına ayrı güzel durdu ya. Peki bir şey soracağım. Sinyaller nasıl çalışıyor? Sinyaller mi? Sinyallerimiz de vardı bizim, değil mi? Sinyalleri daha şey yapmadım, test etmedim. Kablolarını şimdi açıyorum. Çalışmazsa bir daha açacağız. Okey. Gayet net, gayet güzel. Çalışıyormuş, onu da gördük. Evet, çalışıyormuş. Testimizi yaptık. Stoplar ne öyle yanar döner, Allah'ım ya, hipnoz oldunuz ya. Çok güzel oldu stoplar. Bu arada bir sürü yorum geldi. Son videoya stopları şöyle yap, böyle yap diye çok fazla sonsuzluk işaretinden bahseden vardı vesaire. Stoplara güzel bir demo hazırladık. Bir müjdem var. Videonun ilerisinde bahsedeceğim. Çok acayip bir müjdem var arkadaşlar. Nasıl demo? Demo ne ya? Hani şey mi? Demonstration. Yani videonun ilerisinde acayip bir müjde vereceğim. Allah Allah. Bizim gençlerle 4 kapı koltuğunu bir deneyelim dedik. Vallahi beklediğimden güzel oturdu açıkçası. Yani normalde 4 kapı olduğu için buradan iniş için bacak yeri var. Yani şöyle düz gelmiyor. Ona rağmen güzel oldu. Arkası da güzel oldu. Bayağı bir kurtardı. Nargilem sütlü ve buzlu olsun lütfen. Meyveli istiyorum. Tam öyle oldu yani. Ya bu biraz garip olur yani spor arabada şimdi bunun kalması bilmiyorum hani. Şöyle 2 tane delik açtım böyle bardaklık falan. Ama koltuk masrafından kurtuldum, ona sevindim. İlla R34 koltuğu almak zorunda değilim. Yani öyle bir mecburiyetim yok. Bunlar işlenebilir ve konu kapanabilir. Ben buna
Çok çok mutlu oldum yani. Ve rahat. Ben bu arabada arkada gezeceğim arkadaşlar artık. Ağzımdan çıktı bir kere. Kolunu koydun ya böyle arka koltukta rahat. Oraya böyle bir kahve koyulur falan filan dedin. Ya bu arabada kahve dökülmeyecekse sen bu arabayı yapma yani. Ya şimdi R33'ün koltuklarını koyduğumuzda oraya alt taraf fena oturmadı. Beklediğimden iyi oldu. Ama arkası çok güzel durmadı. Ya bir günün bir vaktinde bir R34 koltuğu buluncaya kadar R33 koltukları devam edebileceğimizi gördük. Zaten yapı çok benzediği için koyduk öyle. Fena da durmadı aslında yani. Belki de toparlarız. O döşemeciye bağlı. Bu arada bu arabayla ilgili döşeme konusunda daha herhangi bir çalışma başlatmadım. Yani o konuda ne yapacağımı daha düşünmedim. Döşemeye geleceğiz daha. 2 tane kutu. Uzun zamandır toplayıp da kenara ayırdım. Parçalar, isimlendirdiğim. Şimdi bunları açıp kullanması. Bakalım neler çıkacak şimdi. Bir falçata getireyim. Kütüphane gibi kokmuş lan. Bayağı yıllanmış kutular yani. Evet, mesela şu. R33'ün silecek mekanizması. Bu arabada her şeyi değiştirdik. Değiştiremeyeceğim bir şey kaldı. Arkadaşlar bu arabanın her şeyini sağdan sola aldık. Silecek kolları hariç. Dünyanın bütün geri kalan R34'lerinde olduğu gibi bu arabanın silecekleri sağdan direksiyonlu otomobile göre yani ters çalışacak. Bu bana mani mi? Çok da umurumda değil. Zaten yağmurlu bir havada kullanmak istemem ben böyle bir aracı. Bu 2 oldu. Bu arabayı yolda kullanacağımı mesajını şimdiden evrene veriyorum. Ve değiştirmeyi de düşünmüyorum. Onun da sebebi burası. Buradaki şu oyukluğu öteki tarafa veremeyeceğim için bu şekilde bıraktım. Bunu da bu parçayı da en son 2018 yılında gördüm. 2018 yılından beri kutuda. Çünkü 2018'de söktüm ben bunu. İlk söktüğüm parçalar arasındaydı. 2019 ya da hatırlamıyorum. Tek sıkıntı yanlış park ettiğinde silecekleri hemen kaldıramayacaklar. O kadar. Bir şaşıracaklar bu yani. muydu? Aynen bu kadar. Peki. Bir yandan izleyiciler gibi ben de benzinin fiyatını düşünüyorum bu temizliği yaparken. En son ben hep 50 lira alıyorum diyen arkadaş neredesin, ne yapıyorsun acaba, seni merak ediyorum. 40 oldu mu şimdi? Hı? 40 oldu mu şimdi? 40 mı? Gelmemiş daha. Video yayınlandığında gelmiştir muhtemelen de. Evet, az önce temizlediğim, az önce dediğim bu arada saatler geçti, çok geç oldu. Direği bağladım. Yine tesisatı falan çekiyorum. Onlarla uğraşıyorum. Ama epey yoruldum bu gece. Bu kadar diyorum. Ya nasıl bir tespittir o, bu video paylaşıldığında 40'ı geçer dedin. 40'ı geçti ya. Sen bana seviniyor musun? Anlamadım. Öyle bir espri şey yaptın ki, anlattın ki. Hayır, ben senin ileri Evet, görüşlülüğüne sevindim. Evet, genelde tutuyor. Genelde tutuyor. İnşallah aynı şekilde düşer, ne diyeyim. Şimdi geldim abi yine Emrullah'ın yanına. Abi bunlar Skyline'ın parçaları bu arada. Şimdi bunları evde teker teker uğraşsam zamanım boşuna gidecek. Böyle de takmak istemiyorum. O yüzden bunları şimdi el kumlaması yapacağım. Aynı şekilde bak pedallarım abi. Bak hep paslanmış. Bunlar gerçi paslıydı yani normal. O yüzden abi dedim şunları bir el kumlaması vurayım. Temiz temiz takayım. Hikaye o ya. Bak el freni tabancası. Böyle kim olsa takmaz yani. Bu da Skyline'dan çıkan eski alt takım. Ben bunu daha önce kumlatmıştım. Ama usta sağ olsun beni salladığı için, astarlamadığı için durduğu yerde paslandı. Bunu bir kez daha hızlı bir kumlamadan geçireceğiz. Ben kendim astarlayıp boyayacağım bunu. Böyle bir durumumuz var. Evet. Hadi bakalım. Evet, kısa program yıkamayı alıyoruz. Demin hatırlıyorsunuz bunlar pas içindeydi. Bu arabanın içinde kalan parça, buna dokunmadım. Bu altta kalan, korozyona maruz kalan parçalardan. Ondan sonra tabii bütün buralara dikkat ederek elde aldım. Yani ister istemez biraz altlarında kalıyor ama zaten normalde kötü durumdaydı biliyorsunuz bunlar. Sprey boyayla bunlara çeki düzen vereceğim. Zaten Glasurit'in sprey astarını aldım bunun için. Ya benim kafam karıştı şimdi. Daha önce GT-R'ın alt takımını sen toplamamış mıydın? Çok önceden topladık evet. Bu o değil ama. Bu alt takım R33 zamanında arka çeker olduğu zamandan kalan alt takım. Onu ben S kasalardan bir tanesine takacağım. O yüzden o şey değil. Hani elimdeki ürünü atmıyorum, kullanıyorum. Başka bir şekilde. Geliştirmeye kullanıyorum. Yeniliyorum sadece. Niye çöpe atayım ya? Çöpe atacak halim yok. Arasam bulamam. Geliştirme yapıyorum. Yani ben bir şey demedim ama.
Geldim yine Mikail'e. Benim Mikail'in yanına gelme sebebim başka. Ama gel gelelim ki konu far tasarıma döndü. Önce bir Mikail kardeşimizi görelim. Sonra etrafta bunca böyle Herkese merhaba. bu tarz arabaları da görelim. Burada Trabant'ımız var. Arkada böyle bir tane boyası sökülmüş. Kaç o? 64 model Volkswagen. 64 Volkswagen var. Orada bir Pire'miz var. 59 model. Bu belki size az çok bir fikir veriyordur. Niçin geldiğime dair. Ama ne yapalım, önce bir farları görelim mi? Sabırsızlanıyorum. Ha? Bakalım. Bıraktım bir şu yeni yüzüyle farları bir Binek araban hayırlı olsun. kiralık otomobil. Benim hiçbir otomobilim güncel olmadığı için biliyorsun Mercedes Viano'da çok uzun zamandır ortalıkta gözükmüyor. O da bir Evet. proje aracımız haline döndüğü için garajdan bir otomobil kiraladım. Yani ben rutinimde günlük ihtiyacım olarak kiralık otomobil kullanıyorum. Baya Anladım. yani. Ha, arkaya markaya saklamış o. Ben bakmıyorum. Burada da Gallardo farları var. Am! Ay. Bak hele bak. Daha açmadan reaksiyon başladı arkadaşım. Bakmadan. Abi aşk böyle bir şey ya, bak. Ay, bir insan niye far camına bu kadar sevinir anlamış değilim ama bizimki de bir kırıklık herhalde. Abi uzatma, hadi aç işte. Üf. Abi olmuş be. Olmuş be. Vallahi yepyeni oldu. Eline emeğine sağlık Mikail. Teşekkürler. 10 numara tertemiz farımız oldu. Eski camlarını da kaldırdım. Onları da boş kutusuna koydum. Çünkü bulunan parçalarımız değil. İşte bak, yepyeni oldu. Üf be. İşte abi bambaşka bir şey oluyor bir anda yani. Vallahi heyecan yaptım. Şunu da açalım. Bu da tertemiz çıktı ortaya. Vallahi billahi tertemiz çıktı ortaya. Ne kadar uğraşırsak uğraşalım eski şeyden olmayacaktı o iş. Bu arada Gallardo farları demişken bunlar tadilat görmüş bir yerlerde ve sana kurtarılması üzere geri gelmişler, Evet. değil mi? Sana, geri gelmiş değil, sana kurtarılması üzere gönderilmiş. Evet. Bundan sonraki hallerini merak ediyorum. Evet, ben esas Mikail'e niçin gelmiştim? Hiç söz etmedim şu ana kadar. Geçelim mi atölyeye? Geçelim. Hadi geçiyoruz atölyeye. Ve geldik Mikail'in diğer atölyesine. Ben Mikail'le esas bambaşka bir olay için iletişime geçmiştim. Far bahane oldu. Diyorum, ne var bunun altında? Gel bir kutuyu gör. Gel bir malı gör. Şimdi niye böyle bir kutu var burada? Mikail'in kişisel zevki. Arabaları böyle ters asmayı çok seviyor. Karşısına geçiyor, çay içiyor desem yalan olur. Ne yapıyoruz hocam burada? Bu bizim devasal bir çamaşır makinemiz. Öyle düşünelim. Aracın boyasını tamamen metale zarar vermeden üzerinden boyaları alabiliyoruz. Vallahi çok ilgimi çekti. Kirli arabalarınızı alıyoruz efendim. Bunun içine yerleştiriyoruz. Ama sadece yıkanmıyor. Boyası dahil. Üzerine ne varsa her şeyin çıktığı hale. Yani kısaca saca kadar inmesini sağlıyor Mikail burada. Bu tamamıyla Mikail'in kendi üretimi. Evet. Bildiğim kadarıyla bütün kasasından itibaren tüm mekaniğine kadar sen yaptın. Evet. Sen ürettin diye biliyorum. Bu aracımızdaki olan işlemde biz tamamen karosör haline kadar iniyoruz. Gözle göremediğimiz bütün noktalardaki pisini, pasını, boyasını tamamen ayıklıyoruz. Karosördeki bütün hataların hepsini biz görebiliyoruz. Şimdi tabii esasında konumuz çok başka. Bundan sonra yeni başlayacak projemiz Lada'yı alacağız, buraya bağlayacağız. Saca kadar inmesini sağlayacağız. Ve bunun tamamı bu kabinin içerisinde gerçekleşecek. Hatta dilersek astarını bile burada atacağız. Ondan sonra varsa yapmak istediğimiz düzeltmeler onları yapacağız. Esasında bizim Mikail ile bir araya gelme sebebimiz buydu. Hatta yakından bakalım. Burada başlamadan önce jet taşıyla vurulmuş katmanlar ortaya çıkartılmış. Bak, boyası, astarları, macunu, saca kadar, bir de bitmiş halini göreceğiz tabii ki. Tabii bu videoluk konumuz bu değil ama şimdi sadece özet olsun diye bir takım Mikail'in kullandığı kimyasal çözeltilerden bir uygulama yapacağız. Ama bu sadece bu videoda gözüksün diye, çünkü normalde bu makine nozzle'larıyla bu işlemi kendisi yapıyor. Lada'nın bütün sürprizi kaçtı ya. Yok kaçmadı, sen şimdi karıştırma orayı. Müjdeme gelince ilk ve son defa bu araç bitinceye kadar araç sergilenecek.
Nasıl görecekler mi? Görecekler. Bu videonun bir hafta sonrasına denk geliyor. 30 Eylül, 1 Ekim tarihleri Türkiye'nin en büyük otomobil festivallerinden bir tanesi. The Weekend Intercity İstanbul Park yani Formula 1 pistinde gerçekleşiyor. Bu aracı şu ana kadar kat ettiği haliyle orada sergileyeceğim. Çok soran oldu, çok görmek isteyen var, çok garaja gelmek isteyen var ama bunların altından kalkamadığım için bir kereye mahsus böyle bir şey yapacağım. Hepinizi bekliyorum. Ay arkadaşlar lütfen nazar değdirmeyin. Başımıza bir sürü musibet var zaten. Bu projeyi o kadar 100.000 kişilerle yapıyoruz ki bu araç herkesin, kimsenin nazarı değmez diye düşünüyorum. Hepimize mal olmuş bir araç. Bu arada tabii ki kışlık sezonumuzda bu video ile beraber başlamış bulunmakta. Bu da bizim bu sene yeni serimiz, yeni kışlık serimiz. İçi pufuduk pufuduk ya, çok güzel. Tam kışa çok özgü. güzel. Karanlıktan geliyor. Oğlum nereden? Selamünaleyküm. Selam. Kardeşim nasıl? İyi misin? Ne haber? Niye adama öyle baktın? İnceleyememiştim. Sen nasılsın kardeşim? İyidir, teşekkürler. Sizler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Volkan'ım ne haber? Halledecek be kardeş. Şahane. Öptün mü? Özlemişim arabamı. Mal bu. Sana videosunu, fotoğrafını attım. Evet bugün işteyken gördüm. Yani buradan gelen suların motora girmemesi işiyle alakalı. Buna bile bir kasa yapılması lazım. Koray sağ olsun geldi Bandırma'dan. Çalışacaktı buna. Tabii görseli yansıttığımızda tam burası kalbi olduğu için de Şu az şöyle mesafede olsa tek bir parça da yapılabilir aslında. Ya şimdi bak amacımız motora su girmemesi ise buna kapak yapılacak. Ama hani şuradaki kesiklikler kötü gözüküyor diyorsan buraları ben sana kapatırım. Onun sıkıntı yok. Mevzu ne? Şimdi Koray Bandırma'dan atladı geldi. Bizim bütün araçlarımın kaputlarının altına biliyorsun inanılmaz çalışmalar yapıyor. Fakat GTR'a gelince GTR'da şöyle bir durum var. Koray'dan yola çıktık zaten. GTR'ın ızgaralarından dolayı istediğim çalışmayı yapamıyor. Bu arada o çalışmayı da bir weekend'de canlı olarak göreceksin. Koray orada tamamlayacak. Aa, Tabii, orada tabii. mı tamamlayacak? Orada tamamlayacak. Bitmiş. Başlayacak öncesinde orada tamamlayacak. Şov da var yani. Tabii şov da var. Ne şovlar var bu arada. Şimdi anlatmıyorum ama. Fakat ızgaralar olduğu için istediğimiz çalışmayı yapamıyoruz. Ben de Kadir'i çağırdım. Kadir dedim. Buraya ne yapabiliriz? Bir kapak yapma yoluna çıktık. Izgaralara kapatalım diye. Bu kapağı yapmamızın sebebi de sadece Koray'ın çalışması değil. Koray'dan yola çıktık. Su geçirmezliği sağlamak. Çünkü o ızgaralardan dolayı otomobil yıkandığında olur. Yağmura yakalandın bir şey olur ne olacak? Bütün su motora dolmaya başlayacak. Ya istemeyiz öyle bir şey. Bu kadar çalıştıktan sonra o motora su gelmesini istemeyiz. O yüzden öyle bir kapak yaptık. Dün akşam söylendi yükledim getirdim ben. Ya tişörtler, mişörtler işte kral geliyor kral. Tabii ya. Tabii ya. Tabii ya. Bize yok ama. Olur mu? En güzel. Yazacağım ona. Nasılsın abi? Çok şükür hemen yardım edin. Abi senin bu çalışma sistemine hastayım. Diyeceksin ki bütün detayları hani can güvenliğiyle ünlü bir şekilde böyle hep çalışıyorsun ya. Güzel bağlıyorsun, zarar vermiyorsun. Yok ben zarar vermiyorum. Ben ona gerek yok. Ben numaralarını arayacağım. Tamam. Ben konuşacağım. Bu arabayı tavanı biz yaptık sıfırda. Bu arabanın tavanı olduğu zaman kupe, söktüğü zaman kablo. Camı şey değil mi? Özel üretim olacak. Yaptırdık. Nasıl? Yaptırdık. Arka camlar, ön camlar. Yanlarda. Hepsi özel. Niye bozdunuz hani o çok yaratıcı köpek balığı şeklinde bir grafiti yapılabilir diyeceğim ama su girdi muhabbetine, o bitti zaten benim için. Ya yapılır, yapılmaz değil ama yapmak istediğimiz tasarım belli. Ya benim kafamdaki tasarım belli. Yoksa köpek balığı olur mu? Konumuz alakası yok. Bu Godzilla. Bu aracın lakabı Godzilla. Biliyorum aslında R32'ninki Godzilla ama Godzilla devam ediyor yani o serüven. Evet çalışıyorlar. Evet geldik yine hallederizin yanına. Hallederiz Kadir. Diyorsunuz videolarda yapmıyor başkasına yaptırıyor falan diye. Alın işte kendi de yapıyor. Kamerayı görünce hemen çalışmaya başlıyor. Aynen. Tabii ki bizim kaputu yapıyoruz. Vallahi her masada varsın sen de. Helal olsun. Oo öyleli yani.
Tamam mı? Şimdi şöyle bir şey yapayım. Arabanın her bir zerresiyle inanılmaz uğraşıyorsun. Yani 10 bin, Gerçekten her parçasıyla ilgileniyorum. 10 bin parçası varsa 10 bin parçaya da 15.000'den fazla parçası vardır bu otomobilin. Yani 2000'li yılların otomobiline baktığın zaman kablosu, civatası, bilmem nesi, her şey böyle. Teker teker hepsiyle birebir ilgileniyorum. Yani öyle olması gerekiyor. Bu araç öyle olması gerekiyor. Onu anladım. Bir ara araba yaparız diye düşündüm de. Hani buradan bana laf edenleri söylüyorum. Arkadaşlar çok zor. Vallahi çok zor. özel ilgi istiyor. Şimdi kapı kollarını takacağım. Hem bu taraf hem diğer taraf. Bu taraf tamam. Sadece şurada ufak bir işi kaldı. Güzel. Bu tarafta tamam. Sıra geldi depo kapağına. Hadi bakalım. Şimdi R33'ün Western ozonu taktım. Fakat bunu S14'ten kullanıyorum. Çünkü bunun yönü farklı biliyorsunuz. Öteki tarafta olduğu zaman farklıydı bu. Sağdan direksiyonun olsaydı bunu kullanacaktım. Bu sefer rekorlar buraya çarpacaktı. O yüzden S14'ü taktım. Tabii aynı şekilde şimdi içeriden freni bağlayacağım. Civatalar falan her şey hazır. Burası da 2 buradan, 2 oradan, bir de şuradan 5 tane civatayla tutturuldu. Bakalım ön tarafta nasıl bir etkisi var. Yakın ama kurtardı. Evet, güzel. Şimdi bunu sıkmam lazım. Yok artık. Değecek gibi değil de. Yani hakikaten 0'a 0 ve wow. Üf. Ama oldu. Şurada bir pin vardı. Onu yerleştirdim. Derken arkadaşlar işte bu da fren müşürü. Siz frene bastığınızda hop ışığı çıkıyor ve ışığı yakıyor. Bunu da taktım. Sıra geldi debriyaj pedalına. Debriyaj pedalını normal buraya takacağız. Arkasına da şuna üst merkez diyoruz. Bu arkadaşlar debriyaj için içine hidroliği koyduğumuz ve pompa bastıkça buradan da alt merkeze giden bir yağ hattımız var. Onu da daha sonra anlatırım. Yani bu üst merkezimiz. Takipte kalın. Alt merkezin ne olduğunu bilmeyenlere anlatıyor olacağım. Tabii bu sefer R34'te şöyle bir sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Biliyorsunuz normalde bunun şu silecek motoru diğer tarafta olması gerekiyor ya. Bu biraz sıkışacak burada. Umarım problemsiz çalışacak. Çok zor girdi ama girdi. Böyle bir lokma bir oraya zor soktum. Ama oluyor gibi. Her şey tamam da hidroliği nasıl koyacağız bilmiyorum. Neyse. Hiç olmayabilirdi. Al işte, silecekleri sağdan sola almadın. Kapağı açamıyorsun. Ne yapacaksın şimdi? Bir şekilde çözeceğim onu. Ben de bu kadar sıkışık olmasını beklemiyordum. Orası debriyaj üst merkeziydi. Oradan dolduracağım ben sıvıyı normalde. Artık ya kabın yerini değiştireceğim. Ya biliyorsun şu ana kadar her şeyi çözdük, onu da çözeriz ya. Ama onu beklemiyordum ben de. Skyline'a bugün yine devam ediyorum. Kaldığım yerden. Garajdayım. Garaj yine karman çorman oldu. Bütün kutuları açtıkça parçalar vesaire. Boşaltmam lazım. Kendimi bu belanın içerisine soktum iyice. Neyse uzatmayayım. Şimdi en son Lada bölümü çekeceğim diye ne yaptım? Lada'nın içerisinde istiflediğim parçaları çıkartmak zorunda kaldım. Burada bir sürü Skyline ile alakalı parçalar var. Onları şu anda yavaş yavaş yerleştirmem gerekiyor. Direksiyon milinde değişiklik kararı aldım. S14 direksiyon mili koymuştum daha önce. Şu siyah olan. Benim dışarıda üstü örtülü olan S14'ümün direksiyon mili. Fakat Skyline'inkine geri dönme kararı aldım. Onun sebebi ise bu parçaya ihtiyacım var. Bu parça diğer airbag kontrol modüllerinden biraz farklı. Bu airbag kontrol modülü siz direksiyonu çevirdikçe bu da sizle beraber dönüyor. İçerideki bağlantıların devamiyetini sağlıyor. Fakat bunda diğerlerine farklı olarak şu airbag modülüyle alakalı bir parça daha var. Bu. Yani mesela diyelim bir tanesi kornaysa bir de bu var. Bunu kullanmam gerektiğini düşünüyorum. Şu an onun araştırmasındayım. Çünkü sanırım, zannedersem arka tekerleklerin sağa sola dönüşü için hem direksiyon kutusundan okuyor hem de galiba buradan okuyor. Şu an onu çözme derdine düştüm. Tesisata girmişken tabii bir de şöyle bir durum var. Arkadaşlar ben geçen bölümde bu tesisata biliyorsunuz şuradan ortadan yardım taklayı şu şekilde attırdım. Ama neyle karşılaştım? Bu tesisat bu şekildeyken o soketler burada duruyor. Tamam mı?
Ne oldu ben bunu aktarınca oraya o tesisat soketler oraya gitti ya. Aslında benim çok işimi görüyor. Fakat nerede problem yaşıyor? Şimdi ben normalde buradan arkaya giden tesisatın bağlantılarını buradan götürüyorum. Fakat buradan bağlantıyla aynı şekilde sigorta kutusunu da buraya taşıyorum. Ben bu tesisatı bu şekilde takla attırınca buradan geçen kablolar ve buradaki sigorta kutusunu da oraya taşımam gerekiyor. Onları da öyle götürmem gerekiyor. Ya bence bu yanlış bir şey. Onu düşünüyorum. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Yapanlara da danıştım. Yapanlar diyor ki mesela Fıs İsmail, selam olsun, Ankara'ya çok aşina oldu konular. O da diyor ki Doğu diyor yaparsın bu da olur ama ben soket taşıyorum diyor. Yani ne olacak? Bütün bu gördüğünüz soketleri tık 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 keseceğiz. Diğer tarafa uzatacağız. Bak, en yapmak istemediğim işlemden bahsediyoruz. En yapmak istemediğim işlem. O zaman diyeceksin niye yapıyorsun? Şimdi ben bunu yaparsam, soketleri taşırsam eğer, bütün aydınlatma grubu, sinyaller, var olan kablo kanalları olduğu yeriyle kullanabileceğim. Yani bu kablo nereden geçmesi gerekiyorsa, çünkü boyları falan hepsi şaşacak. Kısacası soketleri taşımaya mecbur kalacağım gibi gözüküyor. Burada tabii işçilik devreye giriyor. Benim lehim işçiliğim idare eder ama benden daha iyi yapan kişilerle de çalışabilirim diye düşünüyorum. Ben şimdi tesisat orijinaline çevireyim, kablolarını çekeyim. Hiç olmazsa yol kat edelim. Çünkü yol kat etmezsem bu projeyi Aralık'a kadar ilerletemem. Biliyorsunuz Aralık'ta benimle ilgili bir Survivor durumu söz konusu. O yüzden durmuyorum. Devam. Soketleri taşıdıktan sonra var ya kesin daha basit bir çözümü çıkacak. Senin işler hep böyle oluyor. Valla arkadaşlar sizler de aşağı yorumları belirtin. Yani bu süreç içerisinde daha yapıcı, daha akıllı bir çözüm geliyorsa aklınıza, hani benim aklıma gelen bu. Her şey çok geç olmadan yazın ama yani genelde böyle oluyor. Yo, şu an durdurdum. Bu bölümde durdurdum soketlerle ilgili çalışmayı. Evet, bir sonraki bölüme devam edeceğim. Çünkü çok işle uğraştım. Yani yetişemiyorum ben de. Şimdi demin takarken diş kaptırmaya başlamıştım. Çünkü piston itiyor ve bu çapraz gidiyordu. Şöyle bir cırtıldı bir yöntem buldum buna. Tam boyutuna göre ayarladım sıkabilmek için. Şimdi sıkmaya devam ediyorum. Evet, hava karardı. Biraz çalışmaya başladım. Arkadaşlarım gelmişti. Fren hatlarını çekmeye başladım. Onlar da aradan çıksın diye. Çünkü fren hatları yerde dolaştığı söylüyor şu tarz. Bunlar ayağıma dolanıyor ve yamuluyorlar. Bunlar bozulmadan bir an önce aradan çıkarayım dedim. Tabii bunları da takla attırdım. Malum bu normalde bu taraftayken ben onun tam tersini koydum. Gördüğünüz üzere. Hatları yeniden büküyorum. Hatlar çünkü yani bu taraftaydı, bu taraftaydı. Şu kısa bağlantıyı burada yapmaya çalışıyorum. Ama işte bir yandan da hani telefonu tutayım çalışayım olmadığı için de bugün Engin yok. Kendi başıma biraz kafada dinliyorum falan. İşte hızlansın hesabı. Devam ediyorum. Şimdi aşamaları parça parça göstereceğim. Evet, şimdi sıkıştığım noktalardan bir tanesi. Arabanın fren kaliperlerini ve fren sistemini bağlamam lazım. Çünkü hortumları çekemiyorum. Ne yapacağımı da bilemiyorum. Bu arada bu hortumlarla ilgili aklınızda şöyle bir soru işareti kalmasın. Yarın öbür gün bunda büyük fren sistemine geçtiğimde işte R35'inki olur veya upgrade olur. O zaman boru hatlarını da update ederim diye düşünüyorum. Ama şu an fabrikasyonla gitmeyi tercih ediyorum. Kartal ve Pendik gittik geldik. Bakışınca o ahu gözlerle Bu diskleri ta ne zaman Teknofren'de düzeltmiştim, tornalamıştım. İçinde şey var. Minimum thread 28 mm. Ya bu 28 mm'nin altına indiğini kullanamazsın anlamına geliyor. Ki bizim öyle bir durumumuz yok. Sağ solu var mı bunların? Okey. O zaman yapıştıralım. Hoppa, şimdi buraya. Ciao. Temizleyince güzel çıktı rengi. Biraz yıpranmış ama. Bunları Dubai'de bir 350Z üzerinde sökmüştüm. Gittim. Orada araba mezarlığında. Eski videolardan hatırlıyorsunuzdur.
inanılmaz parçalar çıkabiliyor. Adamla pazarlık yaptım. Ne olduğunu hatırlamıyorum. O kaç dinara anlaştık hatırlamıyorum. En son baktım, söktüm. Cebimde para vardı. Attım. Ya dedim $100 kalmış, verir misin dedim. Baktı. Ver dedi. Şu iki kaliberi herhalde bu arabanın en hesaplı parçaları olabilir. $100 almıştım. Brembo kaliper 2 tane. Yani 40 yılda bir geliyor öyle şeyler. Kelepir olaylar. Pekala. İlginç bir olayla karşılaştım şimdi de. Bu poryoların diş karşılığı bu değil. Poryo deliklerini büyütmem gerekiyor. Şu delikler büyüyecek. Büyütürüz. Büyütemiyorum. Ölçtüğümde şu 14 mm saplama. Benim elimdeki en büyük matkap 12,5. O yüzden bu bugün yatar. İşte bu yüzden bölümler uzuyor. Mesela bu yarına kaldı. Evet, halımı almaya geldim. Temizledin mi iyice? İşimiz bu. Halı Pırıl. travel. Halı kilim travel. Burası leş gibiydi. Yağ vardı. Oo, ulan ne güzel olmuş. Ya burada mıydı yoksa? Yerini bulamıyorum. Dur bakayım. Tabii bu. Dur oğlum, dur Nos. Oğlum sağ sol düz neresi? Tamam, burası önü. Tamam, bildim. Abi çok güzel olmuş. Yani temizlik açısından çok güzel olmuş. Şekli şemalde oturursa çillop. Üzerine takımında bir daha temizle. Bugün takacağım. Ha, bugün takıyorum. Yok, araba yürüdüğünde diyelim. Ha. Nos, senin renginde yaptık. Arabayı da senin renginde yaptık. Alcantara. Selam. Demek iadeyi ziyaret diyorsun. Ha? Sana 2 tane stop getirdim. Ne yapayım, sana bunları led mi yapayım? Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen tabi bunu ilk defa görüyorsun. Değil mi? Evet. Bir fikrini alırım tabii, bir bak. Neyin stoplarını yaptığını bir görmüş ol. Çıplak gözle görmek gerçekten çok farklı. Dalgalarına falan baktığın zaman ışığın dalgaları bile atlamıyor. Tamamen boyası çok mükemmel olmuş. Son zımpara, son katmanı hiç yapılmadı. Şu an çalışıyorum ediyorum, kıyafetlerim değiyor falan ya. Evet. Kılcal çizikler olabilir diye. Son dakikaya kadar, işlem her şey bitene kadar ona girmeyeceğim. Bir de kemikleştiği zaman daha çok parlaklık sağlayabiliyor. Örnek vernikler yumuşak olduğu zaman cila yapsam bile yine yumuşak olduğu için yeterli parlaklığı sağlamıyor ama şu haliyle gerçekten ihtiyaç bile duymamış. Yapan arkadaşın eline sağlık. Dur getireyim o zaman ben şeyleri, kapakları getireyim, tamamlayalım. Evet, bunlar ilk defa kavuşuyorlar. Bakalım kırmızıda nasıl çıkacak ortaya. Bak kırmızı nasıl çıktı ortaya, görüyor musun? Evet. Benim için şu anda en heyecan verici alanlardan bir tanesi. Bırakabilirsin. Hadi be. Ay, kapatmadan takamadı şimdi. Heyecan yaptım be. Bunlar da bu arabanın değil. Yani bu arabanın da eski halinin 4 kapı zamanından kalma. Ben bu tarafı deliğe getirdim, o tarafı getir. Tutuyor musun? Evet, tamam. Evet. Sinyaller çalışıyor. Sinyal çalıştı diyorsun. Bakayım. Evet. Sinyalimiz çalıştı. Merak içindeyim. Bir şey diyeceğim. Bağlantıyı yapalım, tamam mı? Kapağı kapatalım, prizi öyle takalım. Işıkları da kapatalım. Sonra ışıkları kapatalım.
Bence kesinlikle. Olması gereken o abi. O ne ya öyle? Yani bir kaseyi şöyle tam görelim. Oğlum yolu kapattım. Sen nasıl girdin buraya? Sen de mi merak ettin? Otur o zaman buraya gel. Otur buraya. Otur. O halde tamamladık ha? Tamam. Bak Gülcemal çıktı ortaya şimdi işte. Şimdi çıktı işte ortaya. Çıkmaması için bir sebep yoktu. Ama orijinalini bozmamamız şu an aracın üzerinde baktığında her şeyi ortaya çıkartmış oluyor. Evet abi. O zaman ben kuruluyorum. Ne düşünüyorsun? Hazırım. Açalım mı? Ver coşkuyu. Emin misin? Ya o halkalar sönüyor. Acayip bir şey oluyor ya. Öyle çok sinir bozucu bir şey olmuş. Eline sağlık ya. Böyle yapılır mı ya? HD kalitesinde sana film izletiyoruz. Tek kişilik. Çok güzel. Biraz da bir seyredelim mi? Hadi biraz da sen seyret. Evet. Şey çok iyi oluyor ya. İşte bu ya. İşte o an var ya. O an çok fena oluyor işte. İkisi söndüğü zaman çok başka oluyor. Skyline duruyor oğlum önümde. CTR duruyor oğlum önümüzde. Şu an fark ettim. 5 sene sonra şu an fark ettim. Şu an R34 duruyor önümüzde yani. Biz göremeyecek miyiz? Tabii ki göreceksiniz. Bu arada Mikail gerçekten çok güzel iş çıkarttı. Fakat Mikail'in yaptığı işi destekleyen Kayseri'deki sevgili Bünyamin Baş'a da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Çünkü her seferinde teker teker oturup kodlamaları yaptı ve bize gönderdi. Lütfen kontrol edin. Eğer ki kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olun. Ve ayrıca tişörtlerinden, hoodielerimden almak isterseniz de aşağı link bıraktım. Oradan alabilirsiniz. Hepinize keyifli seyirler.